Bugüne kadar yediğiniz bütün köfteleri unutun. Anne köftesi, kuru köfte, kasap köfte. Evde yapabileceğiniz en iyi köfte tarifini yapacağız bugün. Ama bunun için yapmanız gereken kasaba gidiyorsunuz. En sempatik, en seksi ses tonunuzu kullanıp bana yarım kilo dana döş kıyma ver diyorsunuz. Burada 1 kilo dana döş kıyma var. Buzluğa koyduğum zaman kolay ayırabilmek için, daha pratik olması için 4'e böldürüyorum ben. Ve bu kıymanın bana sadece yarım kilosu lazım. Yarım kilo dana döş kıyma. Bugüne kadar evde en lezzetli yediğiniz köfteyi yapıyor olabilirsiniz. Bunun için ekmeğin, sadece bayat ekmeğin içini kullanıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilim bayat ekmek içi. Yani yarım ekmek içi de diyebiliriz. Bu tarifi mutlaka not edin. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli köfteyi yapıyor olabiliriz evde. Bir soda ile bayat ekmekleri ıslandırıyoruz. Bakın, sodanın içinde bayat ekmekleri parçalara ayırıyorum. Mutlaka ekmekler sırılsıklam olmalı. Sırılsıklam. Aynen böyle sırılsıklam olmalı. Sodayla ıslatmalısınız. Hemen köşede sırasını beklesin. Yarım kilo kıyma için orta boy bir soğan. Soğanı rendenin en kalın tarafıyla, bakın ince değil, en kalın tarafıyla rendeliyoruz. Şu anda saat sabah 5. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Siz uyurken ben sizden daha önce bugün zamlarla uyandım. Daha önce şans oyunlarına gelen zamda yaşamıştık. Depreme bahane edip geçici vergi koymuşlardı ve kimsenin yine sesi çıkmamıştı yıllar önce. Bundan başka bir hükümet vardı ve şimdi de İnanılmaz bir şey oldu. Arabaların senelik vergilerini bir kereye mahsus 2 kere alma kararı almışlar. İnanın o ömür boyu kalıcı olur. Hepimize hayırlı olsun. Sen yemeğini yap. Yok efendim zamlarla uğraşma. Sen karışma diyen yavşaklara sesleniyorum. Hemen kanalı terk edin. Bu sadece yemek kanalı değil. Yaşam kanalı, yaşam. Fazla suyunu şuraya ayırıyorum, görüyor musunuz? Soğanın postası buraya. Soğanın suyunu et marine ettiğinizde veyahut da bazı sosları yaptığınızda kullanabilirsiniz. Bunu başka bir şeyde isterseniz kullanabilirsiniz. Ve bakın, hiç sıkmıyorum, dikkat edin. Sıkmadan içine atıyorum. Sıkmadan içine atıyorum. Bunun püf noktası, ıslak bir köfte yapmalıyız. Sıkmadan içine at. Baharatlarına geçelim. İnanılmaz kolay bir köfte ama inanılmaz lezzetli. Şöyle 2 çay kaşığı tuz. Şöyle 1 çay kaşığı karabiber. Bu köftenin olmazsa olmazı kekik. Bakın, dolu dolu şöyle 1 yemek kaşığı ve dolu dolu yarım yemek kaşığı da toplam 1,5 yemek kaşığı. Genelde bu köftenin bilinmeyen malzemesi yumurta. Çünkü bunu genelde seyrederek yaptıkları için ve verilen tariflerde de çoğunda yumurta olmadığı için herkes yumurtasız yapıyor ama yumurta mutlaka olmalı. Şimdi şu elleri görelim bakalım. Şu mübarek elleri görelim. İsteyen eldivenle çalışabilir. İsteyen de benim gibi çalışabilir. Sonuçta biz evde çalışıyoruz. Kendimize yapıyoruz. Çok iyi yoğurmalıyız. En büyük silahımız yoğurmak ve köftenin ıslak olması gerekiyor. İsterseniz ya böyle elinizde yoğura yapacaksınız ya da benim gibi isterseniz makine kullanacaksınız. Genelde makine kullanmıyorum biliyorsunuz ama böyle şeylerde çok faydası var. Kıymayı görüyor musunuz? Hala ıslak. Islak. Bakın elimin halinden anlıyorsunuzdur. Köftenin sulu olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Kaydı gitti, görüyor musunuz? Hiçbir yapışması kalmadı. Şöyle son kez bir yoğurmaya devam edelim. İçindeki hava çıksın. O en sinir olduğunuz lavuğu düşünün ve lavuğu yerden yere vurun. Yerden yere vurun. Evet, bütün havasını aldıktan sonra şuradan zaten görebilirsiniz. Böyle ıslak olmalı. Bütün esprisi bu. Kapağını kapatıyorum. Bunu hemen dolaba kaldırıyorum. Ama isteyen direkt de kızartabilir. Ama çok az ya. Şu kadarcık, çok az. Bir dolaba koyalım bakalım.
Sizden sadece ama sadece yarım saat istiyorum. Yarım saat bekletmeniz yeterli. Daha çok bekletebilir miyim Koray? Bekletebilirsiniz 2 saat, 4 saat, 6 saat size kalmış. Ama yarım saat yeterli. En fazla ne kadar bekletebilirim Koray dolapta? Artı 4'te. Bir günü kesinlikle geçirmeyin. Tamamen ağzı kapalı bir şekilde yalnız. Peki Koray buzlukta ne kadar saklayabilirim? Buzlukta da 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Sadece yarım saat sonra köfte hazır. Şöyle beraber açalım. Bakın görüyor musunuz? Yumuşacık köfte. Dolapta beklemesine rağmen. Zaten özelliği böyle sulu olması. İsterseniz ölçü olarak bir yemek kaşığını, bakın böyle bir yemek kaşığı alıp bunu köfte ölçüsü yapabilirsiniz. Aynen böyle bir yemek kaşığı böyle ayırabilirsiniz. Veyahut da kıymayı böyle tutarsanız şöyle alttan sıkarsanız bu bir porsiyon olur. Alttan şöyle sıkarsan bir porsiyon olur. Devam edelim. Avucunun içine al. Alttan sık bir porsiyon. En ince şekilde şöyle inceleştirin, tamam mı? Ve şöyle at. İncelt. Şöyle at. ...13 tane köfte çıktı. Büyük yaptığım için. Siz daha küçük de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen bir çelik tava ya da istediğiniz herhangi çukur bir tava. Bize burada bolca yağ lazım. Ne yazık ki bu köfte bol yağda kızarıyor. Hatta daha çok lazım ama hadi makul bir yağ kullanayım. Yağ ısınırken küçük boy soğan ortadan ikiye kestikten sonra, bakın bunu yağ ısınırken yapıyoruz, dikkat edin. Hem bunun yanına yakışan müthiş bir salata yapacağız, hem de bunun yanına yakışan müthiş bir kızartma yapacağız. Tuz. Kırmızı soğanı olan varsa çok daha lezzetli olur. Ama şu anda saat sabahın karşı 5:30. Bizim kanalın özelliği, evde ne varsa onu kullanıyorsunuz. Çok lezzetli yemek yapıyorsunuz. Bakın 30 saniye, 1 dakika iyice suyunu çıkardım. Temizlenmiş, yıkanmış, sadece yaprakları kalmış. Maydanozu da hemen burada küçük kesiyorum. Koray, yer çok dar değil mi? Öyle gözükebilir açıdan. Yer daraldıkça hızlanırsınız. Bunu unutmayın. Çok güzel. Yarım bir limon. Biraz sumak. İstediğiniz kadar, ne kadar seviyorsanız. Ve hemen birleştir. Hemen. Biraz daha sumak istiyorum. Ve salata hazır. Nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Tabii ki yok. Köşede sırasını beklesin bu. Bakın hala yağ ısınıyor. Hızımız iyi. Keyfimiz yerinde. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Acele etmiyorum. Hızlıyım ama acele etmiyorum. Elimi, ayağımı kesmiyorum. Dikkat edin. Patatesleri hemen kızartmalık şekilde kesiyorum. Hatta bakalım mı? Yağ ısınmış mı? Evet, ısınmak üzere. İyi hızımız. Patatesler her zaman kendinden uzağa. Kendinden uzağa. Hemen bir kaba un. Artık un miktarını siz karar verin, ne kadar olacağını. Şöyle bir bakalım. Patatesler kızarırken köfteler ıslak, biliyorsunuz. Dikkatli. Hemen unlayın. Hemen unla. Şöyle atıyorsun. Unluyorsun ve bırakıyorsun. Unla ve bırak. Bu artık hemen dolaba, isterseniz dolabın altında 1 gün bekletebilirsiniz. 1,5 gün. Hadi 2 gün olsun güzel hatırınız için. Ya da buzlukta 6 ay. Şimdi burada havlu kağıt kullanacağınıza mutlaka yağlı kağıt kullanın. Çok daha rahat edeceğinizi, ürünlerinizin hiçbirinin kağıda yapışmayacağını göreceksiniz. Patatesleri şöyle bir bakalım. Evet, benim için altın sarısı olması yeterli. Fazla yağını akıttıktan sonra hemen şöyle alalım. Gerçekten efsane bir tarif oluyor. Patatesler sıcakken üstüne tuz, lezzet ufak detaylarda saklı. Yağın iyice sıcak olduğunu hissediyorum. Patatesleri en yüksek ateşte
kızartmıştık dikkat ederseniz. Burada hemen orta ateşe alıyorum. Orta ateş önemli çünkü köftenin içinin pişmesi de önemli. Bakın şimdi köfteyi hemen tekrar unluyorum. Unladıktan sonra şeklini veriyorum. Akıtıyorum onu ve içine şeklini ver. Fazlasını akıt. Unut ve içine. Bunu yedikten sonra tamamen bakış açınız değişecek. Peki Koray, illa böyle yatsı mı yapmak? Benim size tavsiyem yatsı yapmanız. Bu kadar köfte benim için yeterli. Yağ gözünüze fazla gelmiş olabilir. Oysa ki çok daha fazla yağda kızarıyor bu. Köfteleri çevirerek kızartabilirsiniz. Zaten köfte çevirerek kızarttığınız zaman çok daha lezzetli olur. Cunda Adası'nda, Ayvalık'ta ada köftesi böyle yapılıyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. İyice yağını akıtıyorum. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Hiç yemeyen buna bayılacak. İyice yağını akıttıktan sonra hemen bir tabak yapalım. Şuna bakar mısın ya? Uf, nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Nasıl kokuyor? Öf. Of. Ve yaptığımız salatamız, buna son olarak şöyle biraz zeytinyağı. Karıştır. Karıştır. Daha sonra hemen işte bu. Bu kadar elini korkak alıştırma. Zaten evde yapıyorsun. Bir tane daha koy diyenleri duyar gibiyim. Artık şunu bir tadına bakalım mı? Artık dayanılacak gibi değil. İnanılmaz kokuyor burası. Artık şunu bir tadına bakalım. Bak bunu hak ettik. Bunu hak ettik. Nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Pişmiş mi pişmemiş mi? Çok sıcak bu arada. Görüyorsunuz değil mi? İçinde en ufak bir çiğlik yok. Bana sorarsanız köftenin içi genelde çiğ olmamalı. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Şuna bir tadına bakın. Bu köftenin özelliği buram buram, ama buram buram yerken kekik gelmeli. Sanki müthiş bir et yiyorsunuz da o hayvan kekikle beslenmiş gibi. Yani yoğurt burada çok önemli. Yoğurtla denerseniz çok daha beğenirsiniz. Biraz da süzme yoğurtla. Bir de şöyle bakalım. Aynı birebir adadaki gibi. Birebir. Bazıları yumurta koyulmadığını savunabilir. Oysa ki söylenmeyen sırlardan bir tanesi. Patates zaten şov. Salata her zaman favorim. Soğan piyazı. Ama şunu yapmazsam kendimi hiçbir zaman affetmem. Hiçbir zaman. Patates üstüne soğan, patates ve köfte. Aç karnını sakın izlemeyin. Bitersini izlemiştim. Benim suçum yok bak vallahi, ona göre. Kimse ağzını bozmasın. Kimse ağzını bozmasın. Sizin için yapıyorum. Ama kendim yiyorum. Alamadık şu tekniği. Hala alamadık şu tiny house'u. Yoksa var ya, çok değişik olaylar olacak. Açın ağzınızı. Daha önce ada köftesi yemeyen, yani kekikte kendine güvenmeyen biraz daha az atabilir. Ama bu köftenin olayı kekik. Müthiş. Film önerileri yapıyoruz biliyorsunuz. Sıkılmış olabilirsiniz. Bugün yapmayayım film önerisi. Futbol, iddia, film, yemek konusunda sabahlara kadar konuşabiliriz. Sabahlara kadar da öneride bulunabilirim. Bu arada izleyip hala abone olmayan vicdansızlar. Tabii ki sizi unutmadım. Sizi unutmam mümkün değil. Mümkün değil. Hatta kulaklarınız bazen çınlıyordur. Çok güzel anlıyorum sizi. O kadar güzel anlıyorum ki kulaklarınız sızlıyor olabilir. Hem üstünün üstlük Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün bulaşacağız. Hepimizin eline sağlık. Nasıl kekik kokuyor ya. Herkese şimdiden afiyet olsun.